500 bin TL bütçeyle tamirciyi hayatınızdan silecek, değerini kaybetmeyen ve parçası çay parası kıvamında olan 5 arabayı sizin için derledim. Listede var ya, hem Japon'un samuray gibi sağlam efsaneleri var, hem de sürpriz yumurta misali bir Fransız. Ama öyle kaprisli değil, bu bambaşka. Bir de çoğu kişinin ilanlarda aman ya bu da mı araba deyip geçtiği bir model var ki, yolda bırakmıyor, masraf çıkarmıyor, resmen terapiden ucuz mutluluk. Ve bak, başlamadan önce söyleyeyim, abone olun. Çünkü tamirciye değil bana uğrarsanız, paranız da zamanınız da cebinizde kalır. Yani ben ikinci el pazarının ücretsiz ustasıyım, siz de çırak olun yeter. Hangi markalar piyasada yıldızlaşıyor, hangilerinden uzak durmanız lazım, hepsini tek tek konuşacağız. Hazırsanız kemerleri bağlayın çünkü bu liste cüzdan dostu ve tamirci düşmanı. Listenin ilk sırasında, sürpriz değil ama tartışmasız bir klasik var. Toyota Corolla. 500 bin TL bütçeyle, özellikle 2015-2018 arası tertemiz bir Corolla bulmanız gayet mümkün. Peki sizce neden herkes Corolla diyor? Çünkü bu araba gerçekten al bin, kafan rahat et sınıfının kitabını yazmış. Motor seçenekleriyle başlayalım. 1.33 motor var. Evet biraz emekli amca gazı gibi pek atak değil. Ama 1.6 atmosferik motor, taş gibi, kaya gibi. Yani bu motoru bozmak için özel çaba göstermeniz lazım. Şanzıman tarafında ise CVT otomatik geliyor. Uzun ömürlü, sorunsuz. Ama ben size sorayım. Düzenli yağ bakımını aksatıp da hangi şanzıman dayanır ki? Gelelim Corolla'nın en büyük avantajına, parça bolluğu. Türkiye'nin en ücra köyünde bile bakkaldan ekmek alır gibi Corolla parçası bulursunuz. Hatta bazı yerlerde ekmekten daha kolay bulunuyor olabilir, emin değilim. İkinci el değeri, bugün aldığınız fiyata yarın satarsınız, belki üstüne kar bile koyarsınız. Dayanıklılık, taksici esnafı boşuna Corolla'ya aşk mektubu yazmıyor. Ama tabii ki her güzelliğin bir kusuru vardır. İç mekan malzemeleri biraz sert. Yani şöyle söyleyeyim, kapıyı kapatınca tok değil de tık diye ses gelir. Sürüş keyfi derseniz biraz ruhsuz. Heyecan arıyorsanız yan koltuğa Red Bull koymanız gerekebilir. Özetle, eğer 500 bin TL civarında güven, düşük masraf ve değer koruma istiyorsanız, ilk bakacağınız model kesinlikle Corolla. Ama sıkı durun. Çünkü birazdan öyle bir sürpriz model geliyor ki, adını duyunca yok artık bu da mı diyeceksiniz. Listemizin ikinci sırasında Corolla'nın en büyük rakibi geliyor. Honda Civic. 500 bin TL bütçeyle özellikle 2014-2017 FB7 kasa ya da 2016 sonrası FC5 kasalara bakabilirsiniz. Peki Civic'in olayı ne sizce? Tabii ki 1.6 EV-Tech atmosferik motor. Basit, sağlam, bakım kolay. Öyle karmaşık değil, usta elini sokuyor, hop iş bitiyor. Manuel şanzıman resmen kurşun geçirmez. Hani derler ya öldürmeyen şey güçlendirir diye. Civic'in manueli de öyle. Otomatikte ise tork konvertörlü şanzıman var, uzun ömürlü, yağını koy yeter. Peki ama neden bu kadar tutuluyor dersiniz? Birincisi, iç mekan ve bagaj hacmi. Yani ailecek tatile gidiyorsunuz, bavullar, çocuk arabası, valiz, hepsi sığıyor. Bagaj kapağı kapanmaz stresi yok. İkincisi, ikinci el piyasası. Bir Civic'iniz varsa ilana koyun, telefonunuzun şarjı yetmez. Abi satıyor musun? Abi kaça satıyorsun? Abi senin araç hala duruyor mu? Bir anda ünlü oluyorsunuz. Ama her güzelin kusuru vardır. Süspansiyon biraz sert. Yani bozuk yolda gittiğinizde bele masaj hizmeti ücretsiz. Yakıt tüketimi, Corolla'ya göre şehir içinde biraz daha fazla. Ama işte burada Honda'nın Joker kartı var. LPG uyumu. Bir kere düzgün taktırdınız mı kilometre başına kahve parası bile yakmıyor. Şimdi soruyorum size. Karizma plus sağlamlık, düşük masraf, ikli hangi araba? Tabii ki Civic. Genç sürücülere de hitap ediyor, aile arabası olarak da mantıklı. Ama sıkı durun. Çünkü sıradaki araç Japon değil. Ve öyle bir sürpriz geliyor ki çoğu kişi ilanlarda görüp bunu kim alır ki deyip geçiyor. Halbuki yıllarca masrafsız biniyorsunuz. Listemizin 3. sırasında biraz daha ekonomik ama sağlam bir seçenek var. Peugeot 301. Şimdi size soruyorum. Bir arabadan ne istersiniz? Az yaksın mı? Masraf çıkarmasın mı? Bagajı geniş olsun mu? Cevabınız evet hepsi ise 301 tam size göre. 500 bin TL bütçeyle özellikle 2016-2019 arası 1.6 HDI dizel veya 1.2 PureTech benzinli versiyonları bulabilirsiniz. Neden 301?
Öncelikle şu meşhur 1.6 HDI dizel motor. Arkadaşlar bu motor resmen cimrilik abidesi. 100 kilometrede 4 litrenin altını görmek mümkün. Yani yol bilgisayarı size resmen göz kırpıyor. Ben ekonomiyim. Parça maliyetleri? Japonlara göre daha ucuz. Usta elini vuruyor, cebinizden çıkan para çerez parası kıvamında. İç hacim geniş, bagaj derseniz koca bavulları yutuyor. Şöyle sorayım, aynı fiyata başka hangi sedan bu kadar valizi içine alır ki? Bir ipucu daha, bu aracı en çok nerede gördünüz? Taksilerde. Taksici abiler kolay kolay masraflı arabaya binmez. Eğer onlar seçmişse, demek ki işin içinde sağlamlık vardır, değil mi? Ama tabii ki gül bahçesi değil. İç malzeme kalitesi Japonlarla kıyaslandığında biraz mütevazı. Yani kapıyı kapatınca tık değil de çıt çıt diyebiliyor. Yalıtım uzun yolda biraz uğultu geliyor. Radyo açıp sesi bir tık yükselttiniz mi sorun kalmıyor ama. Bir de ikinci el piyasası Japonlar kadar ateşli değil. İlanı koyunca telefonunuz susmayacak demiyorum ama. Zaten daha uygun fiyata aldığınız için zararınız sınırlı olur. Kısacası, eğer diyorsanız ki, benim için önemli olan yakıt cimriliği, düşük masraf, geniş bagaj işimi görsün yeter. O zaman Peugeot 301 tam biçilmiş kaftan. Ama şimdi sıkı durun. Çünkü sıradaki araç Fransız değil, Japon değil. Alman ekolünden biraz daha prestijli bir model geliyor. Hazır mısınız? Listemizin 4. sırasında biraz prestij, biraz konfor isteyenlere hitap eden efsane geliyor. Volkswagen Passat. Şimdi size soruyorum. Araba alırken sadece A noktasından B noktasına gitmek mi istersiniz? Yoksa koltukta yayılıp ben patronum hissiyle mi gitmek? Eğer ikinciyi seçtiyseniz işte Passat tam da sizin için. 2014-2017 model yıllarında özellikle 1.4 TSI benzinli veya 2DI dizel motorlar mantıklı tercih. Peki neden Passat? Çünkü bu araba konfor konusunda rakiplerine ders veriyor. Uzun yolda öyle bir his veriyor ki, sanki direksiyon başında değil de ofis koltuğunda Netflix açacaksınız. İç mekan malzemeleri, donanım kalitesi. Çoğu rakip hala Passat'ın seviyesine yaklaşmaya çalışıyor. Motor seçenekleri güçlü, şanzıman sağlam. Hatta şöyle sorayım. Bu fiyat bandında uzun yol canavarı olup da aynı zamanda aileye prestij katan başka hangi model var? İkinci el piyasası. Passat'a ayrı bir parantez açalım. İlanı koyun, telefonunuz dın 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 diye bildirim yağmuruna tutulur. Millet Passat görünce, dur ya bakayım fiyatı neymiş demeden geçemiyor. Ama tabii ki her gülün dikeni vardır. Bakım ve yedek parça maliyeti Japon veya Fransız rakiplerine göre biraz daha yüksek. Yani Passat kullanıyorsanız cüzdanınız da biraz Passat seviyesinde olmalı. Dizel modellerde DPF ve turbo bakımı aksatılmamalı. Usta diyor ki, abi bakmazsan cüzdanını turbolar. Bir de bazı araçlarda elektronik sistem ufak kaprisler yapabiliyor. O yüzden satın almadan önce detaylı ekspertiz şart. Özetle, Passat, rahat sürüş, prestij plus sağlamlık üçlüsünü isteyenler için biçilmiş kaftan. Ama sakın kaçmayın çünkü sıradaki araç daha güncel, daha düşük bütçeli ve özellikle genç sürücülere göz kırpıyor. Hazır mısınız? Ve geldik listemizin 5. ve son sırasına. Bu sefer top gençlerin sahasında. Karşınızda Ford Fiesta. Şimdi size soruyorum. İlk arabanızı alırken en çok neye dikkat edersiniz? Fiyat mı? Yakıt mı? Park kolaylığı mı? Yoksa sadece cool görünmek mi? Cevabınız ne olursa olsun, Fiesta hepsine bir parça cevap veriyor. 2015-2019 modeller arasında özellikle 1.0 EcoBoost benzinli versiyonlar genç sürücüler için ilaç gibi. Peki neden Fiesta? Birincisi, küçük ve çevik yapısı sayesinde şehir içinde park dert değil. Yan yana sıkışmış iki araba görseniz, Fiesta ile araya kayarak girersiniz. İkincisi, yakıt ekonomisi. Gençlerin en büyük korkusu, benzin ışığı yine yandı, benzinlik nerede? Fiesta bu stresi azaltıyor. Üçüncüsü, eğlenceli sürüş dinamikleri. Direksiyona oturunca araba size resmen hadi biraz keyif yapalım diyor. Modern tasarım ve multimedya sistemiyle de özellikle gençlerin radarına giriyor. Telefon bağla, müzik aç, story at. Fiesta mod budur. Ama dikkat, Fiesta'nın da birkaç kaprisi var. Bazı araçlarda direksiyon ve süspansiyon sesi duyabilirsiniz. O yüzden almadan önce mutlaka test sürüşü yapın. Motor tarafında ise düzenli bakım ve yağ değişimi olmazsa olmaz. EcoBoost motor ilgi istiyor. İhmal ederseniz size trip atar. İkinci el fiyatları da çok hızlı yükselebiliyor.
Yani bugün aldığınız Fiesta'yı yarın aynı fiyata satarsınız. Belki üstüne para bile koyarsınız. Özetle, Fiesta'yı uygun fiyat plus pratik kullanım, eğlenceli sürüş. Eğer genç sürücüyseniz, cebinizin dostunu ve kalbinizin eğlencesini aynı arabada bulmak istiyorsanız, Fiesta tam size göre. Peki size sorayım, siz bu bütçeyle hangisini tercih ederdiniz? Corolla mı, Civic mi, Passat mı, yoksa Fiesta mı? Yorumlara yazın, bakalım hangi takım daha kalabalık çıkacak. Ve bak bitirmeden söyleyeyim, abone olun. Çünkü ben burada size doğru arabaları söylüyorum, yanlış arabaları da ifşa ediyorum. Abone olmazsanız ikinci elde yanlış arabayı alıp pişmanlar kulübüne üye olursunuz. Ben dedim, siz bilirsiniz.